Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bebeğimizin elbisesinin üst kısmını örmüştük. Bu videomuzda da etek kısmını, ayakkabılarını ve elbise detaylarını yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Renk değişikliği için arkadaşlar etek yapacağım ipi alıyorum. Şöyle bu iki sık iğne ilmeğimin arasından geçireceğim. Tekrar göstereyim. Birleştirme için bu diğer sıradaki ilk sık iğneme batıyorum. İlmek çıkardım ve örmedim. Tığımda 2 tane ilmek var. Elbisenin etek kısmındaki renkten hangi renkte yapacaksak o renk ipimi alıyorum. İkisinin içinden geçirdim. Buraya 2 zincir çekiyorum. Daha sonra da beyaz ipimi iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar, çekiyorum ve bu iki ipimi birbirine bağlıyorum. İplerimi birbirine bağladıktan sonra beyaz ipimi koparıyorum. Pembe iple devam ediyoruz. 2 zincir çekmiştim. Şimdi trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun için tığımı, ipimi doluyorum. İlk battığım yere, şuraya hemen dibine batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar tığımı ip dolayıp aynı yere batıyorum arkadaşlar. İkisini bir örüyorum. Yine tığımı, ipimi aldım. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Ve trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Aynı yere batıp trabzan yapıyorum. Bu sıramı her sık iğneye 2 trabzan yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. Öyle ipimi alıyorum. Trabzanımı örüyorum. Tekrar aldım ipimi, aynı yere batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Bu sırada her ilmeğe çift batarak trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bu beyaz sıralarda arkadaşlar sık iğne sayımız 42 idi. Her ilmeğe çift trabzan yaparak 84 tane trabzan yapıyoruz. Yani her ilmeğe çift battığımız için 84 trabzan örüyoruz. Sıra sonuna gelene kadar bu şekilde her ilmeğe çift batarak trabzan örüyorum arkadaşlar. Her sık iğneye 2 trabzan yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle hemen burada ilk yaptığım sık iğneye, şöyle burası zincirlerim. Bu da sık iğnem. Hemen sık iğnemin, ilk sık iğnemin tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve yine 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim arkadaşlar. İpimin üstüne alıyorum yine. Aynı yere, ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Yine trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu sırada da 2 trabzan, bir tek trabzan yapacağız. 2 çift trabzan, bir tek trabzan yapacağız arkadaşlar. İlkini yaptım. İkinci ilmeğime de çift batıyorum. Üçüncü ilmeğime tek trabzan yapıyorum. Yani bir kez batıyorum. Tekrar bir sonrakine çift batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Üçüncüye tek trabzan yapıyorum. 2 çift trabzan, bir tek trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yani tek trabzan yaptım. İlmeğime bir kez battım. Hemen yanındakinden batıyorum. Trabzanımı yaptım. Aynı yere batıyorum. Ve bir çift trabzan yaptım. Kafanız karışmasın.
Tekrar bir çift trabzan daha yapıyorum. Yani aynı yere batıyorum. Ve bir sonrakine tek batıyorum. Aynı yere batarak trabzan yapıyorum. Tekrar bir sonrakine çift batıyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Yani arkadaşlar ilk 2 ilmeğimize çift batıyoruz. Üçüncüye tek. 2 ilmeğimize çift. Üçüncüye tek. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bu sıra sonunda da toplam 126 tane trabzanımız olacak. 2 çift trabzan, bir tek trabzan yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimize çift batıyoruz. Üçüncü ilmeğimize tek batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İki çift trabzan, bir tek trabzan yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine ilk battım, sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve yine 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. 3. sıradayız. Tarifte 8 sıra yazıyor arkadaşlar. 8 sıra düz örmemiz gerekiyor. Ben yine 8 sıra öreceğim ve bebeğime giydireceğim. Eğer kısa kalırsa üzerine ekleme yapacağım. Bundan sonra arkadaşlar hiç çift batmıyoruz. Her ilmeğimize bir kez batıyoruz. Yani her ilmeğe bir kez batarak 8 sıra örüyoruz. Hiç arttırma yapmadan arkadaşlar bakın her bir ilmeğime bir kez batarak trabzan yapıyorum. Tarifte söylediğim gibi 8 sıra denmiş. Ama ben bebeğime giydireceğim. 8 sırayı örüp bebeğime giydireceğim ve eğer denk geliyorsa, uygun geliyorsa 8 sırada bırakıp etek ucundaki kısmını yapacağım. Eğer kısa kalıyorsa da bu 8 sıranın üzerine yine ekleme yapacağım arkadaşlar. Söylediğim gibi ilk bir 8 sıra örüp bebeğime giydireceğim. Bu şekilde her bir ilmeğime bir kez batarak 8 sıra boyunca trabzan örüyorum. Arttırma yapmadan her bir ilmeğime bir kez batarak 8 sıra öreceğim. Bebeğime giydireceğim arkadaşlar. Daha sonra da size de göstereceğim yine. Kısa gelirse üzerine ekleyin diyeceğim. 8 sıra örüp bebeğime giydireceğim arkadaşlar. Ona göre karar verip sizlere de göstereceğim. 8 sıra her ilmeğe bir ilmek olarak düz öreceğiz demiştim arkadaşlar. Söylediğim gibi ben bebeğe giydirerek ördüm. 8 sıra ördüğümde kısa geldi biraz. O yüzden 2 sıra daha ekledim. Yani 10 sıra düz şekilde ördüm. Sizin de bebeğe giydirerek yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an normalden biraz daha kısa. 10 sıra ördüm. Normalden biraz daha kısa ama bu etek ucunu yaptığımızda tam olacak. Siz de bebeğe giydirerek yaparsanız arkadaşlar 1-2 sıra yukarıda bırakın. Ben 10 sıra ördüm. 10 sırada tam geldi arkadaşlar. Sizde ipiniz kalınsa 8 sırada da tam gelebilir. Ya da 11 sırada da tam gelebilir. Bunu bebeğe giydirerek siz kendiniz ayarlayın. Söylediğim gibi tarifte 8 sıra düz öreceğimiz yazıyordu. 8 sıra ördüm ben, bebeğime giydirdim. Kısa geldi, o yüzden 2 sıra daha ekledim. 10 sıra, toplam 10 sıra düz ördüm. Yani bu ilk arttırma sıralarımızla birlikte sayarsak etek kısmımıza 12 sıra ördük. 2 sırası arttırma şeklinde, 10 sırası da düz şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar etek ucuna geçeceğiz. Bunun için yine sıramı birleştirdiğimde 2 zincir çektim ben. Şöyle daha yakından göstereyim.
2 zincirimi çektim. Bu sefer arkadaşlar etek ucunun flo kısmına batacağız. Yani şu şekilde normalde ipimizi alıyoruz tığımıza. Şöyle ilmeklerimize bu şekilde batıyorduk. Ama bu son alt sırada ilmeğimin tek kanadını alıyorum arkadaşlar. Bakın tığımı bu şekilde değil de ilmeğimin tam ortasından çıkararak ön tek kanadını alarak örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde flo şeklinde örüyorum arkadaşlar. Daha sonra beyaz kısmı bu blok kısımlarına takacağız çünkü beyaz ipimizi. Bu sırayı da komple flo şeklinde örüyorum. İlmeklerimizin ön tek kanadına batarak flo şeklinde örüyoruz. Her ilmeğe bir kez batarak filo şeklinde sıramı ördüm arkadaşlar. Bakın arka tarafta burada bir çizgi oluştu. Blok kısımları kaldı burada. Şimdi sıra sonundayım. İlk yaptığım sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip pembe ipimi burada koparıyorum arkadaşlar. Beyaz ipime geçeceğim. İpimi koparıyorum. Bu ipi de içeride gezdirerek kaybedebilirsiniz. Beyaz ipimi alıyorum şimdi arkadaşlar. Burada blok kısımları kaldı demiştim. Hemen ilk bloğdan tığımı geçiriyorum. İpimi buradan içeriye alıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Tığıma yine ipimi aldım. Tığımın üstüne aynı yere batıyorum. Ve trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ipi aldım. Bir sonraki bloğa batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir bloğa bir kez batarak trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna gelene kadar her bir bloğa, yani ilmeklerimizin burada dış tarafına batmıştık. Burada iç tarafına batıyoruz. Her bir ilmeğimize bir kez batarak bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bütün blolarımın hepsine tek batarak arkadaşlar sıramı tamamladım. Şu şekilde göstereyim. Burada flo kısmına batmıştık. Beyaz ipimle de arkadan blok kısımlarına battım. Son ilmeğime de battım ve ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Son sıramızı yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Son sıramızda da blok ya da flo yapmadan normal bir şekilde batarak bir sıra daha örüyorum arkadaşlar. Şöyle, yani normal düz bir şekilde batarak, yani flo ya da blok yapmadan normal bir şekilde batarak her bir ilmeğime bir kez batarak bir sıra daha örüp beyaz ipimi de koparıyorum ve etek ucunu bitiriyorum arkadaşlar. Daha sonra da kol kısımlarına ve yaka kısmına geçeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna gelene kadar her bir ilmeğime bir kez batarak sıramı tamamlayıp ipimi koparıyorum. Etek ucunun son sırasını yaptım arkadaşlar. Söylediğim gibi ipini kopardım ve içeride gizledim. Kolunun bir tanesini de yaptım ben arkadaşlar. İkinciyi de sizlerle birlikte yapacağız. Beyaz ipimi alıyorum. Kol ucundan şuradaki, yani boşluktan, koldan hemen uç kısımdan ipimi içeriye alıyorum.
bir zincir çekiyorum ve aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğime geçiyorum, sık iğne yapıyorum. Burada bulunan her ilmeğe batacağız arkadaşlar. Diğer ilmeğime bir sık iğne yaptım, bir sonrakine çift batıyorum. Tekrar 2 sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Yani 2 sık iğne, bir arttırma olarak bu kol boyunu komple dolaşıyorum arkadaşlar. 2 sık iğne yapıyorum. Üst kısma geldim ve çift batarak bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum. İki sık iğne, bir arttırma olarak ilk başladığım yere kadar geliyorum. İki sık iğne, bir arttırma yaparak ilk başladığım yere kadar geldim arkadaşlar. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sıraya da arkadaşlar şöyle ilk yaptığım sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sırada da her ilmeğe bir kez batıyoruz. Başladığımız noktaya gelip tekrar ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Her ilmeğe bir kez batarak tekrar başladığım yere geliyorum. Her ilmeğe bir kez batarak başladığım noktaya geldim. Yine aynı şekilde birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar. İlk sık iğneme battım, ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip 3. sırama geldim. 3, 4, 5, 6 ve 7. sıralarda arkadaşlar 4 sıra her ilmeğe bir ilmek öreceğim. 3. sıramdayım. 3, 4, 5, 6 ve 7. 4 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyorum. Yani arttırma yapmadan arkadaşlar 4 sıra boyunca her bir ilmeğin üstüne bir kez batarak sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonlarında da yine ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Yedinci sıra sonuna kadar dedim arkadaşlar, pardon, 6. sıra sonuna kadar olacak. Şu an 3. sıradayız. Buradan bakıyorum hemen. 3, 4, 5, 6. 6. sıra sonuna kadar arkadaşlar 4 sıra her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. 6. sıra sonuna kadar 4 sıra boyunca her bir ilmeğime bir kez batıyorum.
4 sıra her ilmeği bir ilmek örerek sıra sonuna geldim. Yine ilmek kaydırma için batıyorum. Burada renk değişikliği yapacağım. Örmedim arkadaşlar. Tığımda 2 ilmek var. Pembe ipimi alıyorum. İlmeklerimin arasından geçiriyorum. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne yapıyorum. Burada beyaz ipimi koparıyorum. İplerimi birbirine bağlıyorum. Bu sıramı da pembe ipimle her ilmeğe bir ilmek olarak tamamlıyorum. Bir sıra boyunca da her ilmeğe bir ilmek olarak pembe ipimle örüyorum. Kol ucunu da pembe ipimle tamamladım ve ipimi kopardım arkadaşlar. Ben yaka kısmının bir tarafını yaptım ve bu askı kısmını da yaptım. Şimdi diğer tarafından nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle şunu anlatayım arkadaşlar. Burada sağ tarafta yaka kısmını yaparken elbisenin tam ortasından ilmeğimi aldım. Sık iğne yaparak sıra sonuna geldim. Burada 2 zincir çekip döndüm ve trabzan şeklinde bu tarafa doğru tekrar başladığım noktaya geldim ve ipimi kopardım. Diğer tarafı yaparken arkadaşlar buradan değil, yani bunu sağ tarafı yaparken tam ortadan başlayıp arkaya doğru gidiyoruz. Diğer tarafı yaparken de arkadan başlayıp ön tarafa doğru geleceğiz. Hemen göstereyim. Yani aynı işlemi burada ortadan başlayıp arkaya geliyoruz. Diğer tarafta da arkadan başlayıp öne doğru geliyoruz. Hemen ipimi ilk sık iğneden batırarak aldım ve zincirle sabitledim. Buraya aynı yere batarak sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğime bir kez batarak elbisenin ortasına kadar geliyorum arkadaşlar. Böyle arka kısımdan her ilmeğe bir ilmek. Daha sonra kol kısmına geliyoruz. Kol kısmının üstünden de yine her ilmeğe bir ilmek batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. İlk sırayı sık iğne şeklinde yapıyoruz. Burayı elbisenin ortasına gelene kadar sık iğne şeklinde her ilmeğe bir ilmek batıyorum. Her ilmeğe bir ilmek basarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın orta kısma geldim, tam elbisenin orta kısmına. Burada 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İpimin üstüne alıyorum bu sefer. Trabzan şeklinde devam edeceğiz. İpimi aldım tığıma. Hemen ilk sık iğneden batarak her ilmeğe bir kez batarak tekrar başladığım noktaya dönüyorum. Her bir ilmeğime bir kez batarak diğer tarafa doğru geliyorum.
Her ilmeğe bir kez batıp trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Zincir çekip ipimi koparıyorum. İpimi burada aşağıya alıyorum. İpimi aşağı, diğer ipimin yanına aldım, bağlıyorum ve iplerimi koparıyorum. Bağladıktan sonra arkadaşlar şöyle yaka kısmından, pembe yerden ilmek alarak şöyle bu tarafa birazcık da alabilirsiniz ipleri. Hemen uç kısımdan, kötü görüntü olmasın diye. İplerimi birazcık bu tarafa aldıktan sonra tamamen koparıyorum. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi sağ tarafı yaparken elbisenin orta kısmından başladım, arkaya gittim, daha sonra öne geldim. Sol tarafı yaparken de arka kısımdan başladım, öne geldim ve arkaya doğru gittim. Bu şekilde yaparsanız bir sıkıntı olmaz. Bakın zaten iplerim burada belli. Ortadan başladım ilk olarak, sağ tarafı yaparken sık iğne yaptım. 2 zincir çekip geri döndüm geldim. Diğer tarafı da yine gösterdim. Şöyle elbisenin yaka kısmını katlıyorum. Bu uç kısımları arkadaşlar iğne ile tutturabilirsiniz. Yukarı doğru kalkmasın diye. Ben öyle yapacağım. Şu ipimi buradan arkaya alıp bağlayacağım. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın kolaylık olması açısından. Bu ipi biraz bıraktıysanız, eğer uzun bıraktıysanız şöyle katlıyorum yakayı. Tığımı hemen uç noktadan, alttan beyaz yerden çıkarıyorum. İpimi buradan içeriye alıyorum. İsterseniz bunu iğneyle de tutturabilirsiniz. Benim yaptığım gibi şart değil. Diğer yakayı da arkadaşlar katlıyorum. Bu sefer buradan batıyorum. Arkaya geçirdiğim ipi buradan alıyorum tekrar. Alt kısımdan tekrar alttan giriyorum. İpi buradan içeriye alıyorum. Dediğim gibi iğneye ip takarak da yapabilirsiniz. Burada ilk başladığım noktadaki ipimi de aşağı onun yanına alıyorum. Böyle ara ilmeklerden alarak aşağıya alacağım bu ipimi de, ikisini de birbirine bağlayacağım. Bu şekilde de yaka kısmını yapmış olduk arkadaşlar. Söylediğim gibi buradaki tutturma işlemini iğneyle de yapabilirsiniz. Şimdi bu askı kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Askı kısmı için yine pembe ipimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle düzeltiyorum elbiseyi. Şöyle tam kol ucundan düz bir şekilde aşağıya iniyorum. Ve ilk beyaz sık iğnemden, yani etek ucundan buradan tığımı geçiriyorum. İpimi biraz uzun bırakarak buradan bağlayacağım. Daha sonra bu ipi içeriye çekeceğim. Arkaya taraf diğer ipimin ucuyla bağlayacağım. İpimi buradan aldım. Bir zincirle sabitledim. Daha sonra arkadaşlar yukarı düz bir şekilde ilmek kaydırma olarak çıkacağım. Yani buradaki her ilmeklerime batarak şöyle ilmeklerin arasından düz gelecek şekilde batarak ilmek kaydırma şeklinde yukarı doğru çıkıyorum. Düz bir şekilde çıkmamız önemli. İlmekler nasıl denk geliyorsa arkadaşlar o şekilde batarak ilmek kaydırma şeklinde yukarı doğru çıkıyorum.
ilmek kaydırma yaparak arkadaşlar bakın yukarı doğru çıktım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Her bir ilmeğe çift çakma trabzan yapacağım. Şöyle yani ipimin alıyorum tığıma. Burada yaptığım ilmek kaydırmaların her birine çift çakma trabzan yapıyorum. Yani aynı ilmeğe 2 kez batarak aşağı doğru iniyorum. İpimin üstüne alıyorum arkadaşlar. İlmeğime batıyorum. Normalde trabzan yaparken ikisini bir örüyorduk. İpimin üstüne aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde her ilmeğime çift batarak aşağı doğru iniyorum. Her ilmeğe çift batarak aşağı kadar geldim arkadaşlar. İpimi koparıyorum. Şimdi bu iki ipimi hemen oldukları noktadan arkaya doğru alıyorum. Arkada iplerimi birbirine bağlayıp koparıyorum. Böylelikle de arkadaşlar bebeğimizin elbisesini bitirmiş olduk. Son olarak düğmelerini dikeceğiz. Son parçası olan ayakkabımıza geçiyoruz. Bebeğimin ayakkabısını yapıyorum şimdi arkadaşlar. Pembe ipimle 11 zincir çekiyorum. Bir zincir çektim arkadaşlar. İkinci zincirden başlayarak her bir zincirime bir kez batarak 9 sık iğne örüyorum. Zincirlerimin her birine bir kez batarak 9 sık iğne ördüm. Burada bir tane zincirim kaldı sonda. Bir zincirimin içine 4 sık iğne yapıyorum. Yani aynı zincirimin içine 4 kez batıyorum. Zincirimin içine 4 kez battım arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa doğru 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm arkadaşlar. Hemen yanındaki ilmeğe çift batarak bir arttırma yapıyorum. Böylelikle de ilk sıramızı bitirmiş olduk. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramda ilk sık iğneme çift batarak arttırma yapıyorum. Daha sonra 8 sık iğne örüyorum. Yani 8 sık iğnemin üstüne bir kez batarak 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm şimdi arkadaşlar. Arka arkaya 4 kez arttırma yapacağız. Hemen yanındaki ilmekten batıyorum. Aynı yere çift batarak birinci arttırmamı yaptım. Diğer ilmeğime çift batıyorum. İkinci arttırmam. Diğer ilmeğime çift batarak üçüncü arttırmamı yaptım.
Ve dördüncü ilmeğimi çift batarak dördüncü arttırmamı yaptım arkadaşlar. Arka arkaya 4 kez arttırma yaptım. Şimdi 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 kez arttırma yapacağım. Hemen bir sonraki sık iğneme battım, arttırma yaptım. Tekrar bir sonrakine batarak ikinci arttırmamı yaparak sıra sonuna geldim. Burada ilmek belirleyici de koyabilirsiniz arkadaşlar sıra sonuna karıştırmamak için. Sayılar belli olduğu için ben koymuyorum ama siz ilmek belirleyici koyarak sıranızı karıştırmadan yapabilirsiniz. 3. sırama geçiyorum. 3. sıramdan bir sık iğne yapıyorum ve bir arttırma yapıyorum. Daha sonra 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğnemi ördüm. Şimdi ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 4 kez trabzan ya da ikili trabzan olarak da geçiyor. İpimin üstüne aldım. İlmeğime batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Birinci trabzanımı yaptım. Daha sonra ikinci trabzanım. 3 ve 4. Arka arkaya 2 kez ikili trabzan yaptım. Daha sonra 4 kez bir trabzan arttırma yapacağız. Hemen onu da göstereyim. Yine ipimi alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğime çift trabzan yaparak arttırma yapıyorum. İkinci kez bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğime çift batarak arttırma yapıyorum. Üçüncü kez bir trabzan, bir sonraki ilmeğe çift batıyoruz. Dördüncü kez bir trabzan ve bir sonraki ilmeğe çift batarak arttırma yapıyoruz. Arka arkaya 4 kez yaptık, yani 4 kez bir trabzan arttırma yaptık. Şimdi devam ediyorum. 4 trabzan daha örüyorum. Arttırma yapmadan 4 kez trabzan yapıyorum. Şimdi 4 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İpimin üstüne almadan direkt sık iğne yapıyorum. 4 kez sık iğne yapıyorum. 4 sık iğnemi yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. İkinci kez bir sık iğne ve bir arttırma yapıyorum. Böylelikle de sıra sonuna gelmiş oldum. 4. sıraya geçiyorum. 4. sırada da 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Arttırmadan sonra 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğnemi ördüm. Şimdi 4 kez 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. 8 sık iğneden sonra 2 sık iğne daha örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. İkinci kez 2 sık iğne
ve bir arttırma. Üçüncü kez 2 sık iğne ve bir arttırma. Dördüncü kez 2 sık iğne ve bir arttırma yaptım. 4 kez 2 sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi 8 sık iğnemi örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm. 2 kez 2 sık iğne, bir arttırma yapacağım. 8 sık iğneden sonra 2 sık iğne daha örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. İkinci kez 2 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. Böylelikle de sıra sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Burada sıramı belirleyeceğim ben, karışmasın diye. Sıramı belirlemek için ipimi koyuyorum. 5. sıradayım. 5. sıramızda arttırma yapmayacağız arkadaşlar. Blok kısımlarına batacağız. Yani arka ilmekten alarak her bir ilmekten bir kez batıp arka kısımdan örerek blok şeklinde bu sıramı tamamlayacağım. Arttırma yapmadan her bir ilmekten, yani her bir ilmeğimin arka kısmından batarak sıramı tamamlıyorum. Blok olarak 5. sıramı tamamladım arkadaşlar. 6. sıradayım. 6, 7 ve 8. sırada 3 sıra her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Her bir ilmeğime bir kez batarak 3 sıra öreceğim. Blok şeklinde değil arkadaşlar, normal batacağız. Normal bir şekilde 3 sıra her ilmeğe bir ilmek örüyorum. Üç sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Şimdi 5. sıramızda burada blok yapmıştık. Bunların dışta çizgisi oluşmuştu, yani flok kısımları oluşmuştu. Şimdi buraya beyaz ipimle ilmek kaydırma yapacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Diğer tarafa doğru dolanacağız arkadaşlar, bu tarafa değil. İlk flodan tığımı batırdım. İpimi buradan içeriye alıyorum. Yanındaki ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yanındakine ilmek kaydırma. Bu şekilde bütün sırayı dolaşıyorum arkadaşlar. İlmek kaydırma yaparak bütün sırayı tamamlıyorum. İlk başladığım noktaya kadar ilmek kaydırma yaptım arkadaşlar. İpimi kopardım. İpimi tığımdan çektim. Şimdi bu iki ipimi de içeriye alıyorum. Bulundukları noktadan çekerek içeriye aldım. İçeride düğüm atıp koparıyorum.
pembe ipimle devam ediyorum arkadaşlar. En son 3 sıra her ilmeğe bir ilmek örmüştük. Devam ediyoruz. Yine sıramı belirlemek için ipimi koyuyorum. Bu sırayı tekli trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Tekli trabzanda deniyor. Çakma trabzanda deniyor. İpimi aldım. Tığımı hemen ilk ilmekten batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte örüyorum. Birinci tekli trabzanım. İkinciyi yine aynı şekilde 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde 13 trabzan örüyorum arkadaşlar. 13 tekli trabzan örüyorum. Trabzanımı ördüm. Şimdi 9 azaltma yapacağım. Arka arkaya 9 kez azaltma yapacağız. Yine ipimi tığıma aldım. Hemen sıradaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğerinin de tek kanadını aldım. İkisinin içinden ipimi geçirdim. Tığımda yine 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte ördüm. Birinci azaltmam. Tekrar tığıma ipimi aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin tek kanadını alıyorum. İkisinin de ipimi içinden geçiriyorum ve 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. İkinci azaltmam. 3 4 5 6 7 8 ve 9. azaltma. Arka arkaya 9 kez azaltma yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimi yine trabzan şeklinde örüyorum. Her bir ilmeğe bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Kalan ilmeklerimi de trabzan şeklinde ördüm arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi ipimi tekrar koyuyorum. Bu sırayı ilmek kaydırma olarak devam edeceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğime battım ve ilmek kaydırma yaptım. Ortadan katlıyorum arkadaşlar. Tam orta yere gelene kadar ilmek kaydırma yapıyorum. Yani şöyle arkadaşlar göstereyim. Şurası tam orta. Şöyle şu ağız kısmında ortaya gelene kadar ilmek kaydırma yaptım. Şöyle yani şuraya gelene kadar arkadaşlar. Bu sağ ayakkabıyı yaparken geçerli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben zaten sağ ayakkabıyı yaptım. Şu an sol ayakkabıyı yapıyoruz. Bu sağ ayakkabıyı yaparken bunu nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Daha sonra yine sol ayakkabıya devam edeceğiz. Sağ ayakkabıyı yaparken tam orta kısma geldiğimde ilmek kaydırma yaparak orta kısma geldiğimde 30 zincir çekiyorum. Zincir çekiyoruz arkadaşlar. Yine aynı yere batarak ilmek kaydırma yaparak devam ediyoruz sırayla.
Sağ ayakkabıyı yaparken bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle görüldüğü gibi orta kısma geldiğimizde 30 zincir çekip aynı yere batıp ilmek kaydırma olarak devam ediyoruz. Sol ayakkabıyı yaparken de arkadaşlar, şu an ben sol ayakkabıyı yapıyorum. Burayı sadece size sağ ayakkabıyı yaparken nasıl yaptığımızı göstermek için yaptım. Sağ ayakkabıyı yaparken, sol ayakkabıyı yaparken de devam ediyoruz. Burada durmadan diğer tarafa geldiğimizde zincir çekeceğiz. Yani ortadan katladığımızda şöyle diğer tarafta şurada zincir çekeceğiz. Zincir çekeceğim yere gelene kadar ilmek kaydırma yapıyorum. Orada gösterdiğimde daha da anlaşılır olacak. Şöyle tam ortadan kaslıyorum arkadaşlar, bakın dolaşarak diğer tarafa geldim. Ortadan katlıyorum, tam orta kısma geldiğimde 30 zincir çekiyorum. Otuz zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna gelene kadar da ilmek kaydırma olarak devam ediyorum. İlk başladığım noktaya geldim arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Bunu da yine içeride kaybedeceğim. Söylediğim gibi arkadaşlar, sağ ayakkabıyı yaparken buradan başlıyoruz, sıra başından. Ayakkabıyı katladığımızda tam bu yandan orta kısma geldiğimizde 30 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıp devam ediyoruz. Sol ayakkabıyı yaparken de arkadaşlar buradan ilmek kaydırma olarak devam ederek geliyoruz. Diğer taraftan katladığımızda ortaya geliyoruz ve 30 zincir çekip sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bebeğimizin ayakkabılarını da bitirmiş olduk. Bu ipimi de içeriye alıyorum ve ayakkabılarını da bitirmiş oluyoruz. Bebeğimin ayakkabılarını da bitirip düğmelerini de diktim arkadaşlar ve giydirdim. Gördüğünüz gibi inci düğme kullandım. Elbisesinin ön kısmına da böyle düğmelerle süsleme yaptım. Arka kısmına da düğmelerini diktim ve bebeğime giydirdim arkadaşlar. Bebeğe giydirme konusunda çok soru geliyor arkadaşlar. Bebeğe elbisemizi alttan ayakkabılar ayak kısmından giydiriyoruz yukarı doğru. Elbisesini de giydirdim. Şöyle çorabının yanına da pompon yaptım ben arkadaşlar. Minik bir süsleme olsun diye pompon yaptım. Siz bunu yapıp yapmamak konusunda özgürsünüz. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Şöyle göstereyim, minik pompon yaptım. Bunu iplerinden buraya sıkıca sabitliyorum. Bağlıyorum, yani isterseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Çok sıkıp çorabını büzdürmeden buraya sabitliyorum. Fazla olan iplerimi kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra bu kalan ipleri de tığımla içeriye çekip kaybedeceğim.
Bu şekilde arkadaşlar bebeğimi bitirdim. Son olarak ben şöyle pembe ve beyaz ipten karışık bir şekilde de pompon yaptım saçına takmak için. Söylediğim gibi normal fiyonk toka da kullanabilirsiniz, pompon da kullanabilirsiniz. Bu size bağlı arkadaşlar. Süsleme amaçlı kullanacağım ben bunu. Pompon yapımı için internetteki videolardan yararlanabilirsiniz. Pomponumun ucuna da böyle zincir taktım arkadaşlar. Saçını bağlarken kullanmayı düşünüyorum. Siz de istediğiniz gibi toka yapabilirsiniz. İsterseniz çiçek yapabilirsiniz ya da fiyonk yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bebeğimizi bitirdik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videolar gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.